Bay bay. Evet, günaydın. Evden çıkarken yola çıkmanın heyecanıyla kayıtla başladık ancak değerleri verememiştik. Bugün 3 Temmuz Perşembe 2025, saat 6:22, hava sıcaklığı 24 derece. Yalıkavak'tan yola çıkıyorum. Günaydınlar efendim. Bugün 3 Temmuz 2025, saat 9:13. Az önce evden çıktım. Şimdi nasipse Afyon'da Levent abiyle buluşacağız. Ve 2025 Orta Asya turumuz başlayacak. Şimdiden hayırlı yolculuklar. Sağ salim gidip gelelim inşallah. Görüşürüz. Afyon kavşağına yaklaşıyorum. İzmir'den gelen yolla burada birleşiyoruz. 2 sene önce Özsan'la yolun karşı tarafındaki benzinlikte ayrılmıştık. Şimdi tekrar yolun bu tarafındaki benzinlikte buluşalım dedik. Hoş geldiniz. Abicim merhaba. Yavaş. Merhabalar. 3 Temmuz 2025, saat 2:30. Az önce Afyon'da Levent abiyle buluştuk. Nerede kalmıştık abi? 2023'te karşıdaki Shell tesisinde ayrılmıştık. Şimdi yolun karşısında Altınay tesislerinde tekrar buluştuk. Neredeyse aramızda 2 dakika farkla ulaştık. İyi ayarlamışız. Motorlara ve sürüşe alışmaya çalışıyoruz. Biraz dinamiklerine falan. Şimdilik böyle yani. Evet, bir çay içip Polatlı'ya doğru devam edeceğiz. Akşam Polatlı'da görüşürüz. İyi akşamlar. Saat 6 Polatlı öğretmen evine geldik. Ben 520 kilometre geldim. Sabah 9'da çıktım. İşte varmışız Levent abi. 650 tam bakmadım ama O biraz daha Bodrum'dan çıkınca fazla sürdük. Keyifli bir yoldu. Çok rüzgar dışında acayip bir rüzgar vardı. Bütün yol boyunca. perişan etti. Perişan etti ama vardık. Motorlar da burada gayet sağlam ve güzel. Hatta bir tane de fotoğraf. Dur sen de çık. Çek. Görüşürüz. Polatlı'dan günaydın. Saat 9'u 10 var. 9'da çıkış demiştik. Hazırlandık. Herhalde bir 5 dakikaya çıkarız. Bugün önce bir Ankara girişinde duracağız. Bir kahve için. Sonra da oradan Yozgat'ta öğle yemeği, akşamüstü de inşallah Sivas Cumhuriyet Üniversitesi misafirhanesinde yer ayırttık. Oraya gideceğiz. Yavaş yavaş Serhat hattına yaklaşıyoruz değil mi abi? Evet. En azından bir 4 sınıra kadar organize olmayı becerebileceğiz gibi görünüyor. Tabii canım Bütün toplanamıyoruz sabah. ilk 3-4 gün öyle geçiyor ama yani 5. gün iş bitiyor. Hadi bakalım hayırlı yolculuklar. Evet. Evet hocam, günaydın. Günaydın abi. Polatlı öğretmen evinden Evet. yola çıkıyoruz sonunda. 2 sene sonra aynı laflar. Saat, sıcaklık. Başlıyorum. Şu anda saat 9:09. Sıcaklık 22 derece. İrtifa 947 metre. Günlerden 5 Temmuz Cuma. Evet hocam, buyur. Evet, dün ben İzmir'den, Levent abi Bodrum'dan çıktı. Biraz saat farklı çıktık ama dakik buluştuk. Sürdük Yozgat'a geldik. Yozgat bizim Polatlı. sevdamız. Polatlı'ya geldik. Nasipse bugün de önce Ankara'da duracağız, sonra Yozgat'ta duracağız. Oradan da Sivas'a devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Çok heyecanlandırdı beni. Rutin anonslarımız. O çok güzel ya. O çok güzel. Aynen devam. Evet abi, hayırlı yolculuk. Hayırlı yolculuk. Evet, Mehmet hocamla da az önce buluştuk. Bizi karşıladı Yozgat girişinde.
bir yemek yiyeceğiz. Zafer Türk mutfağına geldik yine 2 sene önceki gibi. Oradan da devam edeceğiz. Merkezi. Kapat. Türkiye'nin tam ortası Yozgat merkezi. Değil mi? Tamam. I can't see where you coming from, but I know just what you running from. Günaydınlar. Bugün 5 Temmuz 2025 Cumartesi. Saat 9:20 geçiyor. Bugün nasipse Erzurum'a gidiyoruz, Erzincan üstünden. Hava çok yağışlı. Şöyle bir dönüp göstereyim de. Böyle bir havada çıkıyoruz yola. Yolda da yağış gösteriyor. Evet, günaydın. Şimdi Cumhuriyet Üniversitesi Mihmandar Otel'den çıkıyoruz. Ve Sivas şöyle görünüyor. Bugün 5 Temmuz Cumartesi. Yüksekliğimiz 1367 metre. Hava sıcaklığı 15.5. Saat 9.26. Önde Özhan Ünverdi. Ne diyorsun Özhan hocam? Güzel bir yerde kaldık. Evet, bir talihsizlik, bir soğuk hava koridoruna girdik şimdi. Bakanlık bugün bu bölgede mümkünse dışarıda olmayın, yola çıkmayın falan gibi bir şeyler var. Gazetesinde vardı, gece gördüm. Sivas, Erzincan, Erzurum hattında. Tabii ki tam bize göre. Çayır manyakları asla pes etmez. I can't see where you coming. Evet, Refahiye'deyiz. Çok güzel, havalar ısındı. Böyle güzel bir sunum yaptılar bize, uzak yoldan geliyorsunuz diye. Kahvemiz. Who's that is broken? Won't you stop falling from your little window? Feel like you're feeling now. Doing things just to please your crowd. When I love you like the way I love you, and I suffer, but I ain't gonna. Evet, Erzurum Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Konukevi 1'e geldik. Hafif bir sprey şeklinde yağmur atıyor. Sıcaklık 12 dereceydi. Durunca motorun sıcaklığı biraz 13.4'e çıktı şu anda. Yerimiz tamam. Gayet güzel geldik bugün. Evet, yolda benim zincirden ses gelmeye başladı. BİM bakımında zincir ayarı yapmamışlar büyük bir ihtimal. Ben yapmışlardır diye düşündüm çünkü hani BİM bakımı. Baktık Levent abininkinde hiç yapmamışlar. Şimdi zincirlere bakım yapıyoruz. Bir de şöyle fotoğraf çekeyim. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. This ain't no place for no hero to call home. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. 6 Temmuz Pazar. Sabahları işte böyle bir telaş. Böyle yayılıyoruz komple. Toparlanamayacakmışız gibi geliyor her seferinde. Odadaki halimizi görseniz. Atatürk Üniversitesi Konukevi 1'deyiz. Hakikaten çok çok güzel bir konukevi. Adına yakışır. Atatürk Üniversitesi'ne yakışır bir yer olmuş. Şimdi hava yağış gösteriyor. Hava 16 derece şu anda. Bakalım yol neler gösterecek. Hala nereden gideceğimize karar veremedik. Ardahan üstü kısa yoldan mı, Kars'tan biraz düşükten mi? İki tarafta yağış gösteriyor. Kaçış yok gibi. Bakalım motor yürüyünce karar vereceğiz. Lokman kardeşimiz de Lokmancığım çok sağ ol. bugün 6 Temmuz Pazar. Şu anda Erzurum Atatürk Üniversitesi Konukevi 1'den saat 9'u 10 geçe yola çıkıyoruz. Hava sıcaklığımız 18 derece, yüksekliğimiz 1872 metre. Bugün Tortum, Ardahan, Hanak, Posof, Türközü sınır kapısı şeklinde bir güzergahımız var. Buyurun Özhan Bey. Günaydınlar efendim. Çıkar çıkmaz da bulutlara denk geldik. Karşıya bak. Evet. Bugün amaç Türkiye'den çıkıp Gürcistan'a girmek. Hayırlı yolculuklar.
sabahki de yemeğimiz bu. Yani 2-3 ay için inşallah. Ardına döner. Ardahan'da gayet güzel. Nefis çaylarımızı içiyoruz. doing things just to please your crowd. Pardon 2 yıl önce yine giderken gelirken 3-4 defa Murat'a uğramıştık. Uğramadan çektim. çayını içmeden geçmek istemiyoruz. Ve yeni sticker'ımızı da eskisinin altına Yapıştırıyoruz. Evet. Çok güzel bir manzara. Çeşme de çok güzel. Bayağı soğuk. 2430 metrelerdeyiz şu anda. Çeşmenin olduğu yer. hocam. Evet saat 6:27. Yerel saat tabii. Evet Gürcistan saatiyle. Normalde 5:27 bir saat attı. Sınırdan biraz önce yarım saat önce geçtik ve ilk kasabamız 17 kilometre ileride. Akastike diye okumaya çalışıyorum. Evet şurası da daha önce benzin aldığımız gece yer. Daha önce kaldığımız bir iki kere kaldığımız yer vardı. Tekrar orada yer bulabileceğimizi umuyoruz. Burası Ahıska bölgesi. Bir yandan konuşayım o zaman ben. Tabii. 1829'da burada Ahıska Türkleri yaşıyor bu bölgede. 1824'te Ruslarla yaptığımız bir savaşta yenilince Osmanlı burayı savaş tazminatı olarak Rusya'ya bırakıyor. Ve burada Ahıska Türkleri Rus Çarlığı'nın egemenliğinde kalıyor. İkinci Dünya Savaşı patlak verince Ahıskalı gençler hepsi birden Sovyet Rusya idealleri ve Nazizme karşı savaşmak üzere cepheye gidiyorlar. Fakat savaş bitiyor. 1944'te Stalin Doğu illeri hakkında bir arzusunu dile getirince buradaki Türkler karşı çıkarlar veya problem çıkar diye bunların hepsini toplayıp Özbekistan'a 115.000 kişi galiba vagonlara bir gecede köylerin etrafını sararak Özbekistan'a gönderiyorlar. Fakat orada da çileleri bitmiyor. Bu sefer de Özbeklerle Fergana Vadisi'ne yerleşiyor ki bu yolculukta hem burayı göreceğiz hem Fergana Vadisi'ne de gideceğiz. Fergana Vadisi'ne yerleştiriyorlar. Orada Özbeklerle çatışma çıkıyor aralarında. Su kaynakları ve otlaklar konusunda. Bu sefer bunları Sovyetler döneminde alıyorlar. Ukrayna'nın Donbas bölgesine. Çok kadersizlermiş hakikaten. Yerleştiriyorlar. Yine Sovyetler içinde olduğu için problem yok. Fakat 2014'te bu sefer orada savaşın göbeğinde kalıyorlar. Bayağı bir kıyıma da uğruyorlar. Böyle kadersiz bir kısmını alıyorlar oradan Ukrayna'dan. Özbekistan'ın Amerika'ya yerleştiriyorlar hocam. Abi buradan dönüyoruz. Dikkat et. Tamam. Arkamız serbest. Önümüzde öyle. Hatırladın mı bizi? Did you remember us? I'm okay. How are you? Oda var mı? You have room? Two rooms? Şu anda Özlem pazarlığı devam ettiriyor. Giderken burada kalmıştık. Teyzem bizim fotoğraflarımızı hatta sonradan sosyal medyaya koymuştu. Arkada da buranın kalesi var. Böyle hoş, turistik bir alan. Evet Özhan. Evet abicim. Akastike. Yani sınırdan 17 kilometre. Yine geldik aynı yere. Aynı teyzemle akşam fotoğraf çekiniz onunla. Ha, nasıl hatırladı ama. Tabii canım. Tabii. Çok mutlu oldu. Kendi evimizde gibi biz de hissediyoruz ama buraya gelince. Hem güveniyoruz, güven mühim. Evet abi, hoş geldin. Hoş geldin. Güzel bir turişti. Evet. Güzel 5 günlük, 4. gün değil mi? Evet. 4. gün ne zaman? Gelsin fotoğrafında. Evet. 4. Hızlı çıktık bu sefer Türkiye'den. Geçen sefer 5. günde çıkmıştık değil mi? 6. mı? Ya 5 gün Türkiye sürmüş değil mi? Öyle bir şey miydi? Hatırlamıyorum valla. Gel. Sorma. Doğru, onu ben... Neyse orayı kesiyoruz. Önce Tortum, sonra Göle, sonra Ardahan. Ondan sonra Arda şeye uğradık. Hanak. Tabii. Onu unutmayalım Murat'a. Fakat oraya kadar ne manzaralar. Hakikaten çok güzeldi. Ama çok üşüdük. Ve 10 derece. 10 derecelerde sürdük. Ondan sonra geldik Posof'tan depolarımızdaki son eksik 3'er litrelerimizi tamamlayıp Telefonlarımızı açtık. ve sınırda rahat bir geçişti. Geçen senelere göre hele ilk seferde geçtik. Meraklısı için Fare ve Raşa 2023'ün 1. bölümüne bakabilirler. Evet. Dayanıp geri döndüğümüzü kaç kere sınırdan. Oradan Bu bir sefer- flashback yaparız. Ha, inanılmaz bir macera, inanılmaz. Anlatacağız hepsini. Ama sonuçta geçtik. Dün gümrükten geçemedik çünkü ben Afrika TV'nin ruhsatını getirdiğim için çıkış yapmadılar. Hale uçak kargoyla bu motorun ruhsatını gönderdi. Benim plakayı girdiler.
ve benim araç Türkiye'de görünmüyor. Tatlı bir polis vardı. Geçtik. Sonra da teyzemizin az sonra fotoğraf çekiniriz. Yerine geldik. Yarın da nasip olursa erkenden çıkıp Rusya'ya geçmeyi düşünüyoruz. Kazbeyiz, Stepan Minska'dan. Bundan sonra artık Rusya artık alıştık da yol yavaş yavaş. Şeyi çok güzel çalışıyor. İnternetten dün akşam sigortamızı yaptırdık. 7,5 dolara. Kapıda Evet. 15 dolar alıyorlar 2 katı. Ve internet yaptık. Onu hiç Web sayfasında aşağıya ben yazarım. vakit kaybetmiyorsun. Yesim marka isim kullanıyoruz. Yani Evet. isim başına Y koymuşlar. Yesim. Bunu çok güzel yapmışlar. Orta Asya paketi diye bir paket var. Onun da linkini koyayım. Evet, Yesim'in çok güzel. Neden? Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan. Bir de Ermenistan var, biz girmiyoruz. Bu ülkelerin hepsini almışlar. Zaten bunlar bizim gideceğimiz ülkeler. Tacikistan'ın hiçbir sim markası almıyor. Böyle bir global isimlere bile almıyorlar. Onu tek olarak ya isim alacağız veya fiziki isim alacağız. in myself, but I ain't gon' cut you down. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. This ain't no place for no hero to call home. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. This ain't no place for no hero to call home. Every time I close my eyes. До свидания. До свидания. Evet, 7 Temmuz 2025 Pazartesi saat 9:20 yerel saat. Ahalisa'dan çıkıyoruz yola. İlk hedef Tiflis'e kadar otobandan sürmek. Oradan yol ayrımından kuzeye Kazbek tarafına döneceğiz. Kazbek'inden artık Vladikavkaz'a geçmeyi planlıyoruz. Hayırlısıyla bugün amacımız Rusya'ya giriş yapmak. Bu da eski bir Volga. Evet, Volga. Bravo. Rus, evet. Rusların Mercedes'e cevabı. Evet. Yükseklikte evet. Dün bakmıştım ben 998'di benim kaldığım odada. Birazcık indik çünkü. Durum bu. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuk. Borjomi merkezdeyiz. Saat 10:08. Borjomi hakikaten hoş bir yer. Tarihten beri, çok eski yıllardan beri, Sovyetler öncesinde bile burası şifalı suları. Önemli bir kaplıca merkezi. Bazı eski binaları çok güzel restore etmişler. Suyu çok meşhur buranın, Borjomi suyu. Tiflis Kazbey ayrımına geldik. Buradan sağ yapıp Yonca'dan sola devam, yani kuzeye devam edeceğiz. Sinyali veriyorum. Evet abim. Şimdi Küçük Kafkaslardan çıkıp artık Büyük Kafkasların eteklerine süreceğiz. En zirvede de zaten Vladikavkaz'a geçeceğiz Rusya'dan. Var mı ekleyeceğin? Yok, hayır, hava sıcaklığı Ha. biraz arttı. Geldim abi. Sen neredesin? Ha, arkaya girmiş. Gel. Evet. Bahsettiğimiz benzinlikte burası anahtar. მოდი ჩემთანა ჩემო ბულბულო მოდი უნდა მოგიბულბულო ერცხლები ვითა მოდი გდიკევო თოლიები ვითა მოფარაფადე დაზაფხულზე ჩემო ბულბულო ერცხლები ვითა მოდი გდიკევო თოლიები ვითა მოფარაფადე დაზაფხულზე ჩემო ბულბულო ონწონ შენი შავი თვალები უნებრივი შავი წარბები შეუღებავ შენს ლოყებზე უღალატო შენს დუჩებზე რომ ეყოცნა რა იქნებოდა შეუღებავ შენს ლოყებზე უღალატო შენს დუჩებზე რომ ეყოცნა რა იქნებოდა მოდი მოდი ჩემთან მოდი რა იქნება Pasport. Hemen. Eyes, just look in my eyes.
Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Hey guys, it's your... Canlar ya, kral adamlar vallahi bak ya. Hiçbir zorluk çıkarmadılar değil mi abi? Hayır abi, normal adamların prosedürü Evet, bu. evet. Hiç öyle ekstra bir zorluk yok yani. Evet, Rusya'ya hoş geldin abi. Şu belgeyi de verdikten sonra. In my eyes and you will see Russian paradise. Come on guys, just look. Welcome to Russia! Evet hocam. Artık kendimizi iyi hissettiğimiz topraklardayız. Evet abi. Şahsi olarak halkıyla, polisiyle hiçbir sorun yaşamadım. Umarım aynı tatlıda bu gezimizi tamamlarız. Şimdi Bir de fotoğraf çekelim. artık Rusya'ya geldiğimize inandık. But this is my rules, my tools. Adidas boots and kept Chicago Bulls. Cops wanna catch me every day and every night. But I am not afraid, it's my parliament line. Yesterday I installed... Sonra anlatacağız ama evet bir şekilde GPS'lerin ve hiçbir dijital haritanın çalışmadığı yerde Rusya'da bulduk. Nokta buluşu yaptık. Nokta buluşu yaptık. Aynı otel 5 star. Kimse yok ortalıkta. Biraz erken sevinmişiz. 5 star doluymuş. Hemen yanındaki otele geldik. My escalate is like Boeing 747. I started this road at 11. Akastike'den sabah 9:15 gibi çıktık. Oradan vadinin içinden çok güzel, nefis bir havada sürüşle güzel tandem yaptık orada böyle arkalarımız. Çok keyifli sürdük. Evet. Tiflis otoyoluna çıktık. Otoyolda zaten beton bir yol, böyle dümdüz. Hiç, biraz da hava çok ısındı orada. Sonra başladık Gudauri'ye doğru sarmaya. Yaklaşık 800 metrelerden başlayan sürüş 2500 metrelere kadar devam etti. Gudauri'de yine aynı benzinlikte bir durduk. Moskova'da yaşayan Rus vatandaşı Ermeni bir arkadaş ki Türkiye'ye gidiyormuş. Bir Türk çift dünya turuna çıkmışlar. Norden 901 ile. Baran eşi. Vladivostok'a kadar gidip oradan Japonya'ya geçip sonra da Amerika'ya geçecekler. Motor nereye kadar giderse dediler. Hedef olarak herkesin bir hedefi vardır. Kimisi param bitinceye kadar der. Kimisi zamanın bitinceye kadar der. Onlar da motorun dayandığı kadar diyorlar. Çok güzel bir felsefe. Stevan Minista'ya geldik. Yol çok güzeldi. İnanılmaz manzaralar vardı. Stevan Minista'da bir haçapurlarımızı yedik. Sonra tabii Rus sınırına sürdük. Saat 4 civarı. 3 kere 5 sayfa form doldurmamıza ve bu beklemelere rağmen hiç kimse, yani 5 kişi, 3 kişi falan vardı. Evet, eskiden önümüzde. böyle yığılıyordu. Orası ve tepeden uzatıyordu bu falan. 16.45'te girdik. 18.45'te çıkınca. Cedayil İksel, bunun- Rekorun da rekoru bu. Bize şöyle bir çantalara ne var diye sordular. Şu var, bu var dedik. Açmadık. Mesela orada GPS çalışıyordu. Şeyler de çalışıyordu. Her şey çalışıyordu. Onu bir anlatmamız lazım herhalde. Her şey çalışıyordu. Google Maps çalışıyordu falan. Şehre yaklaştıkça bizim navigasyon gölün ortasında gidip daireler çizmeye, seninki Yani işte artık. gitmeye falan, yani tamamen Sinyal kesiciler, şunlar evet, bunlar. tamamen kayboldu. Cep telefonları kayboldu ve biz Blackout dönüyor. Tamamen o yani blackout. evet, karartma diyebileceğimiz tam bir karartmayla hiçbir şey. Navigasyon lost, satellite diyor, uyduyu kaybettim diyor, şu diyor, bu diyor. İzler çalışmıyor. Yani kör. Koklaya koklaya tam tabirle. Tam otelimizin önüne oraya geldik. O da kalmamış. Five Star'da bekçi. Şuraya da dedi başka bir otel var yan tarafta. Hemen yanı. 8-8.30 gibi gelmişiz. Biraz toparlandık. Yedeklemeyi nasıl yapıyoruz? Artık bilgisayar taşımıyoruz. Bir telefon, işte Levent abi kendi telefonu, ben kendi telefonumla çoklayıcı SSD bir hard disk, Samsung'un T7'sini kullanıyoruz. Fişe takınca aynı bilgisayar görevi yapıyor. Dosyaları falan istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Feneri açalım. Çamaşırlar böyle astık kuruyor. Karşıda da motorlarımız. Motorların da çantalarını yaptık. Evet, bu da demin evimize giren kedi. The time is 11:45. This is my life, my mind and my flight. I'm driving for my piece of a pie. Hand move my money to Dubai or Pattaya. This is Russian ground, this is Russian sky. Sorry mama, I'm a gangster, very bad guy. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Come on guys, just look
in my eyes, and you will see Russian paradise. Yeah. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Günaydın. Günaydın abi, günaydın. Pilot Otel'den yola çıkıyoruz. Hazır, 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 hazır. hazır, fırla. Çık. Evet, saat 9.07, sıcaklık 27 derece. İrtifa 605 metre. 8 Temmuz Salı günü Kafkasların hakimi Vladikavkaz'dan, Bak geziyor. evet, Z harfi yıkık pijama olsun. Vladikavkaz'dan şimdi banka bulmak için şehrin biraz daha merkezine doğru yola çıkıyoruz. Bakalım Siberbank'ta paramızı bozduralım. Doğal olarak saygı duyduğumuz bir elektronik karartma var. Artık savaşlar böyle oluyor. O yüzden GPS falan hiçbir şey çalışmıyor. Baktık işte yine eski usul. Allah'tan biraz old school kafası var bizde. Yaşlı olmak bazen işe yarıyor. Günaydınlar. Şimdi kıvasımızı aldık. Ekmek kabuğundan yapılan mayalı bağışıklık sistemi için de iyi. Niye buraya geldik ama? Para bozdurdu. Şimdi bankayı çekmeyelim de. Ben de şu arkada fotoğraf çekindim. Ve çıkalım bayağı buralıyız yani Yerel artık. olduk. Yerel. Hep böyle şeylerde satıyorlar. Bidon, bildiğin bu tanker gibi. Tankere. Çünkü minik tankerlerde. soğuk tutuyor. Minik tankerlerde satıyorlar. Lenin Baba, Ossetya bayrağı, Rusya bayrağı. Paramızı Gel abi. bozdurduk, kıvasımızı içtik. Gel abi. Çıktım aga. Şurada da Ossetya, Kuzey Ossetya Cumhuriyeti bayrağı. Nerede abi? Sağda. Ha şimdi gördüm, evet çektim. Evet, Vladikavkaz böyle güzel bir yer. Tabii tırlardan. Evet, şu anda Çeçenistan'a girmiş bulunuyoruz. Bunun özlemiyle geldik. Gürcistan'a 40 kilometre. Ne Gürcistan'ı ya? Grozny'ye 40 Grozny'ye 40 kilometre kilometre kadar oldu. dayanamadık. Durduk. Banköründe. İlikçi kafede ve bunların Boş, özlemini. şorpa, etli, Ve nefis. açız. Her zaman. Afiyet olsun hadi. Karşımızda Grozny yazıyor. Biraz Çeçenistan'da az sonra Dağistan'a geçeceğiz ama apaçilik yapmak zorunda kaldık. Evet, buraların böyle olacağını biliyorduk. Yapacak bir şey yok. Hem çok kalabalık hem böyle trafik biraz düzensiz. Küçük bir kıvas ve kayısı molası. Tabii insanlar toplandı. Biraz muhabbet. Şu yaşlı bir amca motordan bayağı anlıyor. Nerede göremiyorum ama şimdi kendisini. He, burada şu sakallı Bulucinli. blue jeanli sakallı amcam bayağı bir anlıyor yani belli. Bunu da al git diyor. Bak Türkçe bayağı biliyor o kız. Ne? Kadın. Bunu da alın gidin diyor. He, rakamları da bayağı biliyor. Evet, evet. Tasvip eden ya. It's like Boeing 747. I started this road at 11. The time is 11:45. This is my life, my mind and my flight. I'm driving for my piece of a pie. Hand move my money to Dubai or Pattaya. This is Russian ground. This is Çeçenistan'dan Dağıstan'a girdikten sonra kuzeye doğru artık döndük. Hazar Denizi'ni sağımıza aldık. Yukarı doğru çıkıyoruz. Zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgar hamleri, normalde 30-35 kilometre. Evet, şu anda Kızılyurt'a geçtik. Hedeflediğimiz Karavanistan, Karavan Kostanista'ya doğru gidiyoruz. just look in my eyes and you will see Russian paradise. I'm your nephew. Son. Karavan Kostumista. Ve son şu anda giriş yapıyor. Evet. Bugün karavan Kostanista'ya geldik. Burayı çok önceden görmüştük. Hoşumuza da gitmişti aslında. Çok da güzel bir yer. Tavuklar, kediler, köpekler. 2 kişilik bir oda kiraladık 4 bir odayı. Çok yorulduk ama evet. Değil mi abi? Değdi. Çok güzeller değil mi? Kesinlikle. Şimdi Çok çok tatlı esiyor. Biraz dinleneceğiz. Önce yemek yeriz belki, sonra motora bakım yaparız. her akşam kendimizden daha çok motorlara bakıyoruz. Bozulduğundan değil, bozulmaması için bakıyoruz. У тебя там парадайз, а тут хуёво. Just look in my eyes and you will see Russian paradise.
Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Come on guys, just look in my eyes and you will see Russian paradise. Yeah. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Come on guys, just look in my eyes and you will see Russian paradise. Yeah. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Karavan Otel'den Koçubeyi yakınlarındaki Karavan Otel'den yola çıkıyoruz. Sıcaklık 35 derece. Saat 10:20. İrtifa -2. Biraz yükselmişiz. Abi bende 104 görünüyor irtifa. Ben de -2 gözüküyor. Eksi 104 yani. İşte Vardır. değişiyor. Değişiyor. Rüzgarlı bir güne tekrar başlıyoruz. Kafe Iris'te kahvaltımızı yaptık. Astrahan'a doğru yola çıkıyoruz. Yolumuz yaklaşık 265-270 kilometre. And you will see Russian paradise. Come on guys, just look in my eyes and you will see Russian paradise. Yeah. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Hello, my name is Vasya, I'm from Rostov-on-Don, and right now making rap on the microphone. I show you real hood, very very bad hood. All shoes, no hole, and bad food. But this is my rules, my tools. Adidas boots and kept Chicago Bulls. Cops wanna catch me every day and every night, but I am not afraid. I ain't smoke parliament line. Yesterday I installed Skype on my comp, but they cut. 165 kilometre yol aldık. Çölde gidiyoruz. İşte bir Rusya klasiği. Böyle otobüs durağı. Sonsuzluğun ortasında bir otobüs durağında mola verdik. Hava çok sıcak, 36 derece. Bayağı bir tarım denemeleri yapmışlar. Şöyle biraz önce artık çölün ortasında bir yerleşim yerine geldik. Tam geçerken Özlem böyle bir hareketler çekti. Zaten meyve canımız istiyordu. Hemen sağa girdik ve neler aldık? Şöyle göstereyim. Şeftali, Kayısı, çok güzel şeftali. Çok güzel kütür elma var. Ve çok güzel domatesler. Şimdi hamama gideceğiz. Evet, işte Astrahan kentine geldik. Burası Astrahan Hanlığı'nın tarihte başkenti. Önemli bir yer. Büyük bir sanayi kenti. Sınır kenti aynı zamanda. Evet, aynı zamanda Kazakistan'da sınır kenti. Çok güzel bir nehir var. Bu İdil Nehri, Volga Nehri ta Volgograd, Stalingrad'dan beri geliyor. Şöyle gördüm. Biraz çekeyim. Al. Güzel bir şey zaten görüntü değil mi abi? Evet, çok güzel bir şey. Plaj var solda. Bildiğin sol arkada saat 8 önünde. Ha, gördün mü? Evet, Astrakan'a geldik. Dedik bir gölgede telefona bakalım yani haritaya çünkü GPS çekmiyor. Çat diye öndeki motorcu arkadaş durdu. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz dedik, otel durun dedi, sizi götüreyim. Şimdi takıldık peşine, çocuk kickboksçu çıktı yana. Tamam, çocuğa tamam diyelim, o gitsin istersen. Okay, you go, okay. Nereye koyayım? akşamın bitmeyen işleri. Bitmiyordu işler. Volgograd'da Volga Nehri'nin Hazar Denizi'ne döküldüğü delta üzerindeki adacıklarda kurulmuş aslında Astrahan. Çok önemli bir liman kentiymiş. 15 tane tersane varmış. Havyar üretiminin en çok olduğu, balığın en çok üretildiği yerlerden birisiymiş Astrahan. Eğitim çok önemliymiş. 6 tane üniversite, 35 tane yüksek öğretim kurumu. Avrupa'nın, Rusya'nın değil, Avrupa'nın en büyük filarmonisi buradaymış. 30 küsur tane tiyatro binasından bahsettiler. Avrupa'da 300 kilometre sonra gidecek aslında hani coğrafi, evet. Avrupa siyasi. Orada anlatacağız. Evet. Astrahan aslında tarihte de çok önemli bir yer. Bu meşhur Altınorda Hanlığı ki Rusya'ya haraca bağlayan Altınorda Hanlığı bir zaman sonra yıkılınca burada yine Timur'un, Cengiz Han'ın soyundan Kasım Han tarafından burada Astrahan Hanlığı kuruluyor. Ona ait de bir takım yapılar var geçmişte Hanlık döneminden. Bu bölgede hüküm sürüyor. Çok ticareti, endüstrisi, sanatı çok yoğun bir yermiş.
Caddeler çok güzeldi. 6 şerit saydım ben ya. Şehir içinde güzel. Evet, 6 şeritli Ama yollar var. Rusya'nın genellikle hani Sovyet mimarisi o birazcık. Ama zenginliği hissediyorsun burada. Evet. 160 değişik ırk insan yaşıyormuş. 160 değişik millet yaşıyormuş burada ve 13 değişik din varmış. Stupa'yı gördün mü yolda solda? Şu işte Budistlerin bayrak astığı. Tabii. Kalmukya buraya da yakın ya. Evet. Kalmukya Doğru, alt taraf. doğru. Evet, evet. Avrupa'daki tek Budist topluluk Evet. olarak Kalmuk Cumhuriyeti aşağıda. Elis'te biraz evet. Geçen sene oraya uğramıştık. Batımızda kalıyor evet. Şu bence çok yeni bir otel yani hiçbir yerde daha kiriz yok yani çok yeni. Yanında da çok yine açık büfe olan böyle çok güzel yemekler vardı aslında. Değişik. Yarın anlatırız. Çok kısa bir şey verelim spoiler. Evet yarın artık Kazakistan'a geçmeyi planlıyoruz. Bakacağız. Onun da detaylarını yarın gece anlatırız. And you will see Russian paradise. Dear uncle, I'm your nephew, son of your brother, grandson of your mother, and your daughter's cousin. I would say that you lives in USA. Sorry for mistakes, Google Translate. Yesterday I opened my bank account. Please set me dollars in any amount. Visa already in passport, I'm going fast. You and aunt will be my mother and father. Long time ago, when I was a kid, bad guys teached me how to smoke weed. Now I have no bad habits, silent like rabbits. Psychology training made me happy and friendly. I have a dream, my dear Uncle Vova. I will fly to you very soon, Ural to Iowa. I kissed your children, my letter is over. У тебя там paradise, а тут хуёво. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Come on guys, just look in my eyes and you will see Russian paradise. Yeah. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Come on guys, just look in my eyes and you will see Russian